Merhaba arkadaşlar, ben Gökçe, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomda gece makyajı nasıl yapılır, teknikleri nelerdir, size ondan biraz bahsedeceğim. Gece makyajı nişan, düğün, söz gibi böyle şık davetlerde, partilerde, işte konserlerde, özel etkinliklerde tercih edilen bir makyaj türü aslında. Gece makyajları denince akla ilk olarak cesur ve ışıltılı tonlar geliyor. Her tarza ve kıyafete uygun olarak yapılan gece makyajları teknikleri sayesinde gecenin aslında herkes yıldızı olabiliyor ve göze batabiliyorsun. Ama tabii hani onun tekniği dediğim gibi önemli. Peki gece makyajı nedir ve gece makyajı önerileri nelerdir? İşte size bunların birazcık tekniklerini anlatacağım aslında. Öncelikle gece makyajı nasıl yapılır? Gece makyajı günlük makyaja kıyasla daha iddialı bir şeydir. Gündüz makyajı birazcık daha sade yapılan bir makyaj. Ancak gece yapılan makyaj birazcık daha yoğun yapılı bir makyajdır. Gece makyajları gündüz makyajını arayan en önemli nokta kullanılan aslında renk tonlarıdır. Koyu ton farlar, ışıltılı allıklar, aydınlatıcılar, iddialı rujlar ve simler yer alıyor aslında gece makyajının içerisinde. Gece makyajı modelleri aslında arasından seçimini yaptıktan sonra şu adımları takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi makyajdan önce bir cilt bakımı yapmanız lazım. Cildinizi iyi bir şekilde makyaja hazırlamanız gerekiyor. Kusursuz bir makyajın sırrı gözenekleri arındırılmış temiz bir ciltten geçiyor aslında. Gece boyu kalıcı bir makyaj için cilt bakımını yaptıktan ve yüzünüzü nemlendirdikten sonra makyaj bazı uygulamaya başlıyorsunuz. Makyaj bazı önemli, şu açıdan önemli makyaj bazı. Şimdi makyaja başlamadan önce eğer makyaj bazı yapmazsanız makyajınız pütür pütür olmaya başlar. Zaten yavaş yavaş dökülmeye başlar. Cildinize porselen pürüzsüzlüğü taşıyacak ten makyajı için göz altlarınıza kapatıcı uygulayabilirsiniz. Fondötenle cilt tonunuzu eşitleyebilirsiniz. Ardından makyajınıza hipnoz etkisi yaratacak bir göz makyajı ile devam edebilirsiniz. İşte mesela bunlar ne olur? Işıltılı farlar, eyeliner ve maskara. Aslında bu üçü çok önemli göz makyajında. Far, eyeliner ve maskara aslında göz makyajında gözü ortaya çıkaran, etki eden şeylerden bir tanesi. Dilerseniz eyeliner yerine dip liner ile gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz ama ben genelde hep eyeliner kullanıyorum. Daha sonra göze gene iyi bir şekilde gelecek şeylerden bir tanesi de allık. Seçtiğiniz allığın renk tonu da çok önemli. Yaptığınız makyajın renk tonuna göre bir allığın rengini seçmeniz lazım. Allıkta yanaklarınıza renk katabilirsiniz. Aydınlatıcı kullanarak da istediğiniz noktalara vurgulayabilirsiniz. Son olarak dudaklarınızı renklendirerek gece makyajı uygulamasını sonlandırabilirsiniz. Dudaklarınızı daha dolgun göstermek için bir dudak kalemi ilk önce uygulamanız gerekiyor ki daha sonrasında rujunuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Gece makyaj modelleri nelerdir diyecek olursak, gece makyajı için farklı teknikleri tercih edebilirsiniz. Mesela hayalinizdeki gördüğünüz ya da beğendiğiniz uygulamaya karar vererek makyajınıza başlayabilirsiniz. Veya bir yerde mesela bir gece makyajı örneği gördünüz.
onu mesela örneklendirerek kendiniz bir şeyler de katarak gece makyajınızı aslında yapabilirsiniz. Daha sonrasında kontur tekniği çok önemli. Yüzünüzdeki kontur tekniği. Çünkü yüzünüzün kusursuz görünmesine yardımcı olur kontur. Ve yüz hatlarınızı ortaya çıkartır aslında. Kontur tekniği ile makyajınızda küçük hileler uygulayabilirsiniz. Daha çekici bir görünüm kazanabilirsiniz bu sayede aslında. Bunun için öncelikle ten renginize uygun bir fondöten ürününü yüzünüzün her yerine uygulamanız lazım. Daha sonra alnınızın üst kısmına, yanaklarınıza ve çene kısmınıza bronzlaştırıcı pudra sürerek kontur uygulaması yapmanız lazım. Son olarak kaşlarınızın bitiş noktalarının olduğu tarafta burun üzerine ve elmacık kemikleriyle kaşlarınızın birleşmesinin yerine aydınlatıcı sürmeniz gerekiyor. Yani şu taraflara ve hani bu taraflara. Yani şu elmacık kemiğin üst tarafına sürmeniz lazım. Şimdi gelelim sıra nude makyajda. Sadeliği seven ve tercih eden kişilerden bir tanesiyseniz aslında nude makyajı size göre. Yalın olmasına rağmen en etkileyici tekniklerden bir tanesi. Aslında sade ama etkileyici. Bu makyaj türünde şöyle bir şey var. Net kaşları netleştiriyorsunuz. Yoğun kirpikler ve dolgun dudaklar ön plana çıkıyor nude makyajında. Nude makyajı için ilk olarak cildinize uygun renkte bir pudra uygulamanız gerekli. Daha sonra kaş kalemiyle kaşlarınızı şekillendirebilirsiniz. Ardından kirpiklerinize dolgunluk veren bir maskara ile kirpiklerinizi belirginleştirebilirsiniz. Son olarak da nude rujunuza uygun tonlarda bir dudak kalemi ile dudaklarınıza çerçeve ve nude rujunuzu dudaklarınıza sürebilirsiniz. Gelelim buğulu göz makyajına. Şimdi bu makyaj da aslında çok trend bir makyaj. Senelerdir kullanılan bir makyaj türü aslında buğulu göz makyajı. Göz renginizi ortaya çıkartmak isteyen bütün herkes buğulu göz makyajını seçebilir. Dumanlı göz makyajı olarak da biliniyor aslında. Hani hem buğulu hem dumanlı göz makyajı deniliyor. Aslında bu dumanlı göz makyajlarını genelde gece davetlerde işte düğünlerde falan görüyoruz çok şık, çok sık bir şekilde. Dumanlı göz makyajı olan bilinen bu makyaj için alt ve üst kirpiklerinizi göz kalemi ile çerçeveleyip fırça yardımıyla çizgileri biraz dağıtabilirsiniz. Göz kapağınıza koyu tonlarda göz farı, gözlerinizin katlandığı bölgeye ise bakır tonlarda far sürüp renk geçişi uygulaması aslında yapabilirsiniz. Son adım olarak da bakışlarınıza anlam kazandırmak için kirpiklerinize yoğun şekilde maskara uygulayabilirsiniz. Eyeliner ve kırmızı ruj. Aslında kırmızı ruj çok çekici bir ruj ama kırmızı rujun bazı teknikleri var. Şimdi mesela sade olarak dümdüz bir kırmızı ruj kesinlikle yapamazsınız. İlk önce dudağınızı kırmızı bir kalemle seçtiğiniz renk tonuna uygun kırmızı rujun kalemiyle aldığınız kalemle ilk önce çerçeve yapmanız lazım. Sonra ruju sürdükten sonra pudra yardımıyla tekrar mesela dağıtıp biraz bekleyip tekrar bir kat daha sürmeniz gerekiyor ki rujunuz gece boyunca kalıcı olarak kalsın. Aslında gece makyajının vazgeçilmezlerinden bir tanesi eyeliner ve ruj ikilisi. Öncelikle işte cilde uygun bir renkte bir fondöten sürdükten sonra far paleti içerisinden seçeceğiniz ışıltılı tonlardaki farları göz kapağınıza uyguluyorsunuz. Göz kapağınızın katlanma noktasına şu açık kahve tonlarında küçük bir dokunuş yaparak
far işlemini tamamlıyorsunuz. Daha sonra gözlerinizi eyeliner çekerek birkaç katman halinde 3 veya 2 veya 3 katman olabilir. Rimel uyguluyorsunuz. Tabii rimel çok önemli çünkü gözünüzü ortaya çıkartıyor. Son olarak da kırmızı rujunuzla makyajınızı tamamlıyorsunuz. Tabii kırmızı ruju birden böyle hani direkt olarak sürmeyin. İlk önce dediğim gibi bir kalemle, kırmızı kalemle, dudak kalemiyle çerçeveledikten sonra kırmızı rujunuzu istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Şimdi birkaç tane aslında etkileyici gece makyajı için önerilerim olacak. Şöyle ki gece makyajınızın ufak dokunuşlarda daha çarpıcı hale getirmek istiyorsanız aslında bu biraz sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yaparız diye sorarsanız da gece makyajı yaparken yüzünüzde iki farklı odak noktasına yönelebilirsiniz. Gözlerinizde ya da dudaklarınızda iddialı tonlara yönelerek dengeli ve dikkat çekici bir makyaj yapabilirsiniz. 90'lı yılların çekik kaş modası dikkati gözlerine çekmeye yardımcı olabiliyordu aslında 90'larda. Çekik kaş modası çok yaygın olarak kullanılan bir şeydi. Gece makyajında kaş maskaralarından faydalanarak kaşlarınızı yukarıya doğru tarayabilir ve çekik görünümlü kaşlara kavuşabilirsiniz. Aslında hani maskaralarınızı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede gözlerinizin de olduğundan daha çekik ve büyük hani görünecektir. Klasik eyeliner çizgileri yerine punk trendiyle gece makyajınıza sıra dışı bir görünüm kazandırabilirsiniz aslında. Gözlerinize göz kapağına doğru uzanan kavisli çizgiler çekerek gecenizin en önde olup özgün makyaja sahip birisi olarak ön plana çıkarsınız. Krem, bej ve somon gibi nude renkteki elbise kombinlerinizi pastel tonlarındaki far paletleriyle tamamlayabilirsiniz. Mint yeşili, açık sarı, lila ve şeftali gibi tonlarda far kullanarak özellikle kır düğünlerinde ve deniz kenarındaki davetlerde atmosfere uygun bir stil yaratabilirsiniz aslında. Sizi de az önce anlattığım gibi gece makyajı önerilerini uygulanarak özel davetlerde böyle bir güzel bir görünüm aslında elde edebilirsiniz. Siz olsaydınız gece makyajınızı nasıl yapardınız? Hangi renkleri kullanırdınız? Elbisenize uygun tonlarda bir gece makyajı mı yapardınız? Mesela bazıları elbisesine uygun tonlarda gece makyajı yapıyor veya yaptırıyor. Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bu video ile ilgili yorum atarsanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler.